Söyleyeceğimiz 5-6 kalem bir şey olacak. Onu iyi dinleyeceğimiz. Dediğim gibi şeyde de sorarım bunu. Budama belgesi verirken haberiniz olsun. Liderden başlayacağız. Liderden başlarken lider tele gelmiş olanlar, telde olanlar, ağaç zayıfsa ucunu meyve gözüyle sonuçlanıyorsa ucunu açabiliriz. Ucunu açıp lidere rakip olacak birkaç dalı tırnaklı bir şekilde temizleriz. Yukarıya doğru temizlerken lidere rakip olanları bir parmak gibi bir tırnak bırakacağız. Az tırnak bırakacağız. Aşağı doğru indikçe gövde üstünden kesimlerimizle tırnak şeyini artıracağız. Uzunluğunu. Yukarıda küçük bir tırnak bırakıp keseceğiz. Yukarıdan çok dal işlemi yok. Aşağı doğru inerken tırnak sayısı uzunluğunu artıracağız. Yukarıda demek ki lideri zayıfsa ağaç, teli geçmişse liderin ucunu açabiliriz zayıfsa. Zayıf değil, kuvvetliyse, lideri de geçmişse, sürgün gözüyse, fileye de zararı yoksa o şekilde bırakabiliriz. Lideri geçmişse, teli geçmişse son teli geçmişse, fileye de zararı varsa, yana doğru gelişen küçük bir meyve dalından meyve dalına bırakır keseriz. Mesela küçük bir meyve dalı dediğim mesela şu ağaç, böyle biraz tarif edek abi de. Şu ağaca baktığınızda yana doğru gelişen küçük bir meyve dalı dediğim şu. Buna bırakır, üstünü keseriz. Tamam. Yana doğru gelişen, yavaş acele etmeye, küçük bir meyve dalına bırakır, ucunu keseriz. Ondan sonra da lidere rakip olan dedim. Lidere rakip olabilecek düşündüklerimizi bir parmak tırnak bırakacak şekilde keseceğiz. Eğer ağacı zayıf görürsek, yana doğru gelişen meyve dalına bıraktık ya, onun ucunu da açabiliriz. Ağacı zayıf görürsek, çalıştırmak için ağacı. Ağacı zayıf görmezsek, yana doğru yani lideri kırmayacak şekilde yana doğru gelişen bir meyve dalının birinin üstünden keseriz, o şekilde de bırakırız. Eğer ağacımız sıkıntı yoksa, güzel gelişmişse, zayıf görmüşsek de o meyve dalının ucunu açarız, ağacı çalıştırırız. Lider bu kadar. Yani lideri anladık mı şimdi? Lider işte daha ve şuradaki baktıklarımızda eğer lider şeye de yetişmemişse, ucu sürgünse ucunu açmaya gerek yok. Ucu meyve gözüyle sonuçlanıyorsa, topak meyve gözüyse o zaman ucunu açabiliriz. Ama bunun ucu sürgün. Bu büyüyecek zaten. Onun için ucunu açmaya gerek yok. Ama ucu körelmiş meyve gözüyle sonuçlanıyorsa, yani yukarıda atıyorum şöyle bir şey oluşmuşsa tepede, bunun ucunu mutlaka ne yapmak lazım? Sürgünden açmak lazım tepede. Ama bu sürgün. Tamam. Bu. Lideri şu kabul ederseniz bakın. Lideri bu kabul ederseniz uçların hepsi meyve. Ne yapmamız lazım? Şuradan bir yerden vurup şu sürgüne bırakmamız lazım. Tamam? Oradan bir yerden vurmak lazım. Eğer teli geçmemişse. Teli geçenlerde ne yaptık dedim. Teli geçende problem yok, sıkıntı yoksa olduğu gibi bıraktık. Fileye zarar verebilecek bir sıkıntı olursa ne yaparız dedim. Yana doğru gelişen bir meyve dalından ucunu vururuz. Lidere rakip olanlarda ne yaparız? Küçük tırnak bırakacak şekilde alırız. Lideri anladık mı? Hepiniz anladınız mı bu? Gerçekten anlamadığınız bir şey varsa deyin ki ya şu nasıl olacak deyin. Tamam. Lider bu. Yani zayıf olursa ne yaparız? Ucu meyveyle sonuçlanıyorsa ne yaparız? Büyümesi için ucu sürgünle sonuçlanıyorsa bırakırız. Yukarıya geçmişse, sıkıntı yoksa, problem yaratmıyorsa, tele bağlanıyorsa tele olduğu gibi bırakırız. Eğer lideri geçmişse yana doğru gelişen bir meyve dalına bırakırız, ucunu keseriz. Zayıfsa ağaç, onun ucunu açarız. Zayıf değilse olduğu gibi bırakırız. Lider bu. Birinci lider. İkinci yapacağımız iş arkadaşlar, gövde ile %40 rakip olan dal var mı yok mu? Gövde ile %40 rakip olan dal var mı yok mu? Şimdi şuna bakın. %40'ı gelir mi gövdenin? %40'ı gelirse gövde üstünde bakacağız. Gövde üstünde eğer gövde kalınlığının çıktığı yerde
dalın çıktığı yerde gövde kalınlığının %40'ını geçen dal varsa onu da tırnaklı bir şekilde keseceğiz. Şurada tırnak şeyini bunun üstünde bir bıraktık, bir parmak. Bunu da burada iki parmak bırakırız. İkinci şeyle son telin altıyla ikinci telin arasında olanı. Aşağı doğru da 3-4 parmak şey bırakacak şekilde, tırnak bırakacak şekilde tırnaklı kesim yaparız. Şurada 2 parmak, yukarıda 1 parmak, burada 4 parmak. Gövde üstünde %40. Bakın şurada çıktığı yere bakın. %50'yi bile geçmiş. %40'ı geçen dalları ne yapacağız? %40'ı geçen dalları tırnaklı bir şekilde keseceğiz. İkinci de anlaşıldı. İkinci dediğimiz ta yukarıdan başlayacağız. Lidere rakip olanı zaten alacağız. Lider anlatırken onu anlattık. Ondan sonra gövde üstünde dalın çıktığı yerde gövde ile %40 rakip olan gövde kalınlığının %40'ına gelmiş. Yani yarısına yaklaşmış olan dalları da ne yapıyor? Keseceğiz. Hocam fazla var hani ne yapıyoruz fazlaysa? Onu ne yapıyor? Bir ağaçtan 2 tane kalın dal çıkarma eğiliminde olacağız. 3'ü biraz düşünerek çıkaracağız. Tamam? Yani 4, 5, 6 varsa ne yapmayacağız? Çıkarmayacağız. En çok çıkarmamız gereken hangisiyse onu çıkaracağız. Yani diğerlerini de seneye çıkaracağız. Ama bir ağaç zayıfsa 3 tane, kuvvetliyse 2 tane, kuvvetliyse daha fazla çıkarmak yanlış. Kuvvetli ağaçtan ne kadar dal çıkarırsak o kadar ağacı kuvvetlendiririz. Zayıf ağaçtan dal çıkarabiliriz çünkü ağaç kuvvetlense sıkıntı yok, onda problemimiz yok. Ağaç da güçlensin istiyor. Onun için zayıf ağaçtan 3 tane falan çıkarabiliriz. Çok kuvvetliyse ağaç, kuvvetli ağaçlar denk gelecek. Ondan 2 tane civarında çıkarmaya özen gösterin ama 3 çıkması gerekiyorsa da 3'ü de çıkarabiliriz. Çok önemli değil. Tamam. Yani ağacı bir şekle sokmamız gerekiyor. 3 tanesi de çıkması gerekiyorsa 3 tanesini de çıkarabiliriz. Bu anlaşıldı. Gövde üstünden dalın çıktığı yerde %40'ı geçen dalımız varsa onları da tırnaklı bir şekilde bırakıyor. En son telle bir altındakinin arasında bir parmak civarında ya da birinci telle ikinci tel arasında 3-4 parmak, ikinci ile üçüncü arasında 2 parmak, üçüncü ile dördüncü arasında da bir parmak tırnak bırakarak dalları çıkarıyor. Yani buradan biz dal çıksın istiyor. Şu dallardan yeni dallar çıksın istiyor. Yukarıya doğru dal çıksın istemiyor. Şu piramit şeklinde bir görüntü istiyor. Yukarıda doğru daha az dal çıksın istediğimiz için tırnak mesafesini azaltıyor. Ama burada tırnak mesafesini artırıyor ki birkaç tane daha çıksın. Biz hangisini istersek onu seçelim. Tamam. İkinci de anlaşıldı. Bir lideri konuştuk. 2 gövde üstündeki kalın dalları konuştuk. Gövde üstündeki kalın dallar %40 rekabet ediyorsa çıktığı yerden onları alacağız. 3. Üçüncüye ne diyebiliriz? Üçüncüye de arkadaşlar standart çeşitlerde genellikle 60 santimin altında olan dallar, 60 santimin altında dal çıkmışsa zaten devamlı temizleniyor. Çok fazla da olmayacak ama olan olur. Yani şunu 60 santimin altında görürseniz mesela, şunu 60 santimin altında görürseniz, bu tür 60 santimin altında olan dalları da sıfırdan keseceğiz. Tırnak bırakmadan, sıfırdan. Bir daha çünkü oradan dal çıksın istemiyoruz. Onun için o tür dalları da sıfırdan keseceğiz. Birinci lider, ikinci gövde üstünde çıkan kalın dallar %40 oranında geçmiş dallar. Üçüncü 60 santimin altındaki dalları da sıfırdan keseceğiz. 4 ne yapacağız dördüncüde de? Dördüncüde de eğer birbirinin üst üstüne gelmiş dal varsa onları da çıkaracağız. Çıkarırken de daha çok üstte olanı çıkarmayı tercih edeceğiz. Alt çatı dalı bizim için, çatıdaki şu dallar bizim için önemli dallar. Onları devamlı korumaya çalışacağız. Eğer üst üste binen dallardan birini çıkarmamız gerekirse hangisini tercih edeceğiz dedim? Üstte olanı tercih edeceğiz. Yani birbirine çok yakın dallar o da bahsettiğim. Yani birbirinin ışığını engelleyen, birbirine gölge olacak. Çok fazla öyle üst üste dal varsa da onlardan da üstte olanı tercih edeceğiz. Mesela şunun ikisi, bakın şurada dal var. Yani böyle ikisi dalı seçerken çatıda değil de yukarıdaysa üst üste, yukarıda üst üste ise hangisinin meyve gözü daha fazla?
Hangisinden daha fazla meyve alırız onu tercih edeceğiz. Diğerini keseceğiz. Şimdi bu tür üst üste dallardan keserken, bu tür dallardan keserken, şimdi gövdenin üstünde keserken ne dedim? Tırnak bırakın dedim. Tırnaklı yerden tırnak bırakmışız. 2 tane dağ çıkmış. Buradan dağ çıkarırken buradan 0 çıkarmaya özen gösterelim. 0 çıkarmaya. Yani dalın üstünden çıkan, tırnaktan çıkan dalları çıkarırken 0 çıkaralım. Niye? Burayı da tırnaklı bırakırsak, orayı da tırnaklı bırakırsak yeniden daha çıkar, topuz gibi olur ora. Öyle bir şey istemiyor. Yani tırnağın üstünden, tırnaktan çıkmış dallardan tekrar dalı çıkarırken nasıl çıkaracağız? 0 çıkaracağız. Yani şu tür dallarda, üst üste binmiş dallarda hangisini tercih edeceğiz? Meyve gözü en güzel olanı. Ya da çatıya doğruysa 2 tane dalı çıkarmamız gerekiyorsa üst üste bindi diye çatı dalını ne yapacağız? Koruyacağız. Üsttekini çıkarmayı tercih edeceğiz. Üst üste binen dalları da bu şekilde birbirini gölgelemeyecek, birbirinin ışığına engel olmayacak. O tür dalları da çıkaracağız. Bu kaçıncı oldu? 4 oldu. Ne dedik? 1 lider dedik, 2 %40 dedik. %40'ı geçen dallar dedik. 3 60 santimin altındaki dalları sıfırdan dedik. Bak mesela bunu geçen sene sıfırdan çıkarmamız gerekiyormuş. Yeniden dağ çıkmış. Sıfırdan çıkarsak yeniden dağ çıkmaz. 60 santimin altındaki dalları sıfırdan çıkaracağız. Bir de ne dedik? Üst üste gelen dal varsa, üst üste gelen dallar birbirini gölgeleyecek, birbirinin ışığına engel olacak dallar varsa onları da çıkaracağız. Çıkarırken de hangisinin meyvesi daha fazlaysa onu bırakmayı tercih edeceğiz ya da çatıya yakın bir yerdeysek çatı dallarını daha çok korumayı tercih edeceğiz. Ağacın durumuna göre. Ağacın durumuna göre. O sizin zaten o biraz budamayla bildiğiniz şeyler ama bir daha hatırlatak yanlış yapmayak. Tamam. Hep beraber düzgün budamayak. Bir de bunları hepinizin böyle anlattıklarımı el yazısıyla A4 kağıdına yazıp isminizi, soy isminizi yazıp getireceğiniz. Bak sınavın birisi de bu var. Anlattıklarımı herkes kendi el yazısıyla yazıp getirecek. Belge vereceğiz. Hepinize bir budama belgesi vereceğiz. Onun dışında 4 dedik değil mi? En son. 5. 5'e ne diyebiliriz? Şimdi 5'te de arkadaşlar şu dalların her birinin dalın doğrultusunda dalın ucu nereden devam ediyorsa o ucu devam ettireceğiz. Dalın doğrultusu nereden devam ediyorsa o dalın doğrultusu devam edecek. Dal zayıfsa, meyve dalı ise, meyveye yatmışsa, böyle zayıf meyve dalı olanlar varsa, mesela hangisi gibi, çok zayıf meyve dalları var, üstünde de çok meyve gözü varsa, bunların da ucunu sürgünden açabiliriz. Zayıf meyve dallarının, dalın doğrusu devam edecek. Eğer zayıf gördüysek bunların da ucunu çalıştırabiliriz. Zayıf gördüklerimizi, zayıf görmediklerimizi, kuvvetli gördüklerimizin ucuna değmeyeceğiz. Ama zayıf, ince, yatmış, şuna bakın. Şu artık zayıf kalmış. Bunun ucunu ne yapabiliriz? Açabiliriz, çalıştırabiliriz bunun ucunu. Tamam? Bunun ucunu açıp çalıştırabiliriz. Ama zayıf olanları, eğilmiş olanları, büyümeye eğilimini kaybetmiş olanları, körelmiş olanların ucunu açıp çalıştıracağız. Ama büyük olanların ucuna ne yapmayacağız? Dokunmayacağız. Şimdi büyük olanlarda mesela siz şimdi onu da diyeceğiniz. Çok uzun olan uzun olanı ne yapacağız? Şimdi Son meyve gözü. uzun olanı ya son boğum zaten son meyve gözünün yanı. Ya buradan durduracağız. Kuvvetli olanları bakın. Kuvvetli değilse bunu da şeyden kesebiliriz. Sürgünden bunu da verebiliriz. Durdurmak istiyorsak son meyve gözünün buradan durdurabiliriz. Son meyve gözünün buradan durdurduk bunu. Yeterli mi? Yeterli. Traktöre değecek problemi yok mu? Yok. Kalabilir. Şunu yine son meyve gözünden durdurursak durur mu? Durursa son meyve gözünden durdurur. Bu 1. 2. Çok uzun. Son meyve gözü hala kurtarmadı. Hala kesmek istiyoruz. O zaman nereden kesmemiz gerekir bu ağacı durdurmak için arkadaşlar? Şu dala iyi bakın. Ya bu dal çok uzun değil ama siz fikir versin diye başka dalda bulacağız şimdi bu türlü. Bunu son meyveden durdurduk. Hala uzun gördünüz. Bir daha kesecek olursak arkadaşlar en son nereden geçen yıl meyve toplamışız? En son nereden meyve toplamışsak onun yanından kesmemiz lazım. En son meyve topladığımız dalın yanından ya da en son meyve topladığımız gözün yanından, bak şundan meyve toplamışız. Görüyor musunuz mu? Evet. Şuradan meyve toplandığı belli. Meyve sapları var bak.
Tamam, bunun buradan en son durduracaksak da buradan durdururuz. En son meyve topladığımız yerden. Şimdi durduracaksak ya son meyve gözünden, ya son boğumdan, ya son meyve gözünden, ya da hala uzun geliyorsa aşağı doğru indik nereden? En son meyve topladığımız yerden. Bu dalların üstüne de devam ederken, bu dalların üstünde devam ederken de, bu dalların üstünde devam ederken de gövde üstünde nasıl %40'ı geçtiyse o dalları kesek dedim ya. Bu dalların üstünde de %30'dan fazla kalın dal varsa onları da keseceğiz. Dalın doğrultusunda devam edeceğiz. Dalın doğrultusunda en son meyve gözünden ya da son meyve topladığımız yerden kısaltacağız. Kısaltmamız gerekirse, gerekmezse hiç ellemememiz daha iyi. Zayıfların ucuna dokunacağız. Bir de dalın üstünde dalın kalınlığının %30'unu geçmiş dal varsa onları da keseceğiz. Mesela dalın bu doğrultusunu devam ettiğimizi düşünün. Bu dalın üstünden çıkan yer, dalın çıktığı yerden %30'unu geçmişse bu tür dalları da sıfırdan keseceğiz. Ama bu tür dalları keserken tak kesip hepsini bu gölgeleyenleri keseceğiz. Obur olup yukarı gidenleri keseceğiz. Gövde kalınlığının %30'unu, dal kalınlığının gövde kalınlığı değil, daldan çıktığı için dalın %30'unu geçenler. Gövdede %40 dedim, burada %30 dedim. Ama keserken arkadaşlar tak kesip gazma sapı gibi çıkarmak, sıyırmak yanlış bir şey. Öyle yapmayacağız. Eğer kesmemiz gerekirse bile bir atlayıp bir kesebiliriz, böyle yapabiliriz. Ama tak hepsini sıyırıp da gazma sapı gibi çıkarırsak o yanlış. Tamam? Onu da yapmayacağız. Bu kaçtı? 5 miydi? 5'ti. Onun dışında zayıf meyve dallarının ucunu açacağız dedik. Onu konuştuk. Kuvvetli meyve dallarını nereden durduracağız geriye dönük onu konuştuk. Dalın üstünde hangi dalları alacağız onu konuştuk. Dal olmayan yerlerde de, dal olmayan bazı ağaçlarda boş olan yer varsa da meyve gözlerinin ucunu açıp oradan dal çıkmasını sağlamamız lazım. Başka konuşmadığımız bir şey var mı? Çevirme var mı? Çevirme Yok, dalın kendi doğrultusuna devam ettireceğiniz. Dalın ucundan keseceksek nereden keseceğiz dedik? Ya son meyve gözünden ya da en son meyve topladığımız yerden kesilecek. Dala yön vermek yok. Dala yön vereceksek dalı dibinden çıkarak daha iyi.